Evet, Nur Viral'le Sen İstersen özel canlı yayında, Star'da bu özel dosyadaki tüm gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz bugünden itibaren. Baba Arif Güran, Berat Bey, Baran Bey canlı yayınımızdalar. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Tekrar başınız sağ Sağ olsun. olun, Hiç teşekkür kolay değil. Narin'i hepimiz bu gülüşüyle hatırlıyoruz. Şimdi tüm Türkiye 2024 yılının Ağustos ayından beri Narin'in bu konusunu konuşuyor. Bir sabah uyandık ki Diyarbakır'da 8 yaşındaki bu güzeller güzeli kız çocuğu Narin evine giderken bir anda ortadan kayboluyor. Tam 19 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında bulunuyor. Güran ailesinden çok sayıda kişi tutuklanıyor. Komşu Nevzat Bahtiyarsa Narin'i ailesinin öldürdüğünü, kendisinin sakladığını söylüyor. Bugün Narin'in babası Arif Güran, ağabeyi Baran ve kuzeni Berat Bey stüdyomuzda. Az önce de söylediğim gibi Narin Güran cinayetinde yaşanan her şeyi konuşacağız ama önce Türkiye'yi yasa boğan, gerçekten Türkiye'yi sarsan bu cinayetin sürecini ekranlarınıza getiriyoruz. Tarih 21 Ağustos 2024. Yer Diyarbakır. Tüm Türkiye'nin yüreğine bir yangın düştü. 8 yaşındaki Narin Güran evine giderken bir anda ortadan kayboldu. Küçük kızın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde Eğer Tutmaz Deresi'nde bir çuval içinde üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Türkiye bu acımasız cinayetle sarsıldı. Güvenlik kameraları, Narin'in cansız bedeninin kırmızı bir araçla dere kenarına götürüldüğünü ortaya koydu. Cinayet dosyası kapsamında çok sayıda gözaltı gerçekleşti. Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ve komşuları Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere Güran ailesinden birçok kişi tutuklandı. Bir süre sonra Güran ailesinden tutuklu kişilerin bir kısmı serbest kalırken anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye, nasıl olur da 8 yaşında bir çocuğun cansız bedenini acımasızca saklayan birinin cezası 4 yıl 6 ay olabilir sesleriyle yankılandı. Yani ben bilirim yani. Ben de kalsaydım kaçardım ben. Yargıtay'ın kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanması gerektiğini belirterek bozduğu karar sonrası yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'a kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl ceza verildi. Güran ailesi ise bu ceza sonrası yaşananlara tepki gösterdi ve Nevzat'ı Narin'in katili olmakla suçladı. Kim suçum, kim biliyorsa, kim konuşmuyorsa Rabbim onları evlatlarıyla sınırsın. Şimdi tüm Türkiye aynı sorunun yanıtını merak ediyor. Narin Güran neden öldürüldü? Evet, Narin Güran neden öldürüldü? 19 gün arama çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda Nevzat Bahtiyar da o arama çalışmalarına katıldı. Peki Arif Bey, siz kaybolduğu andan itibaren siz Nevzat'tan şüphelenmiş miydiniz? Sizin şüpheliniz kimdi en başından beri? Şimdi 19 gün boyunca bu adam hemen hemen her akşam camide yanıma gelip namaz kılan, eli bile titremeyen, gözü bile kapanmayan bir insandan nasıl şüpheleneyim? Yanınızda mıydı 19 gün? 19 gün boyunca gündüzleri balığa gidip, bir iki gün olaydan sonra balığa gidip, akşam yatsı zamanda gelip namaz kıldığı zaman, camiye geldiği zaman, eli bile titremeyen, gözümün içine bakan adamdan nasıl şüpheleneyim? Biz orada 1700 tane personelden daha mı güçlüydük? Bazı kanallar bu insana itirafçı diyorlar. Ne alakası var itirafçıyla? Bu adam diyor ki ben korkudan söylemedim, korkudan söyleyemedim. Biz
7 tane Güranların evi olduğu o köyde 120 hane olan köy 20 hane yaptılar. Bu adam 1700 personelden, devletten korkmadı mı, bizden mi korktu? Bu adam 19 gün boyunca vicdani, dini, imani neredeydi? Bu adam 19 gün boyunca tabii mahkemede en son ikinci mahkemesinde dedi ki ben Narin'i gidip çıkaracaktım oradan. Kanalın suyu bırakıldığı için ben yetişemedim. Tabii ilk aramalarda köpekler ilk zaten Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru giderken köpekler saldırdı ona, koku köpekleri. Ondan sonra köpekler kanala yöneldi. Kanaldan sonra Mısır'a yöneldi. Savcılık tarafından boşaltılma istenen kanalı benim devlet su işlerinde bir kardeşim gitmiş kanalı açmış. İftiralar ve yalanlar başlıyor. Zaten diyorsunuz ki yani Evet. 19 gün boyunca her gün evimize geldi, her gün yanımızdaydı, her gün camide buluştuk. Yani o 19 gün boyunca bir ailenin yüreği kızlarından gelecek iyi bir haberi bekledi. 19 gün boyunca her taşın altına bakıldı. 19 gün boyunca adeta nefesler tutuldu. Narin'in cansız bedeni Narine kurban olsun. bulunamadan sevgili Narine seyircilerimiz kurban o 19 günde aslında çok şey yaşandı. Terlikler, tutuklanmalar, gözaltılar, o 19 günde yaşananları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. ...8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Küçük Narin, saat 15.15'te bir daha görülmemek üzere son kez kameralara yansıdı. Narin eve gelmeyince tüm köy didik didik edildi. Sonuç alınamayınca baba Arif Güran jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Köy, jandarma, komando ve AFAD ekipleriyle kuşatıldı. Saat 15.15'ten sonra okulun önündeki kamera görüntüsünden evine bir adım attıktan sonra 8 yaşındaki Narin'den bir daha haber alınamıyor. 8 yaşındaki Narin'e ne oldu? Narin'in kaybından bir gün sonra köye giriş çıkış yapan tüm araçlar durduruldu. Arama çalışmalarının ikinci gününde eve 3 kilometre mesafede çocuk terliği bulundu. Umutlar yeşerdi ancak ailenin beyanıyla terliğin Narin'e ait olmadığı açıklandı. Arama çalışmalarının 3. gününde sualtı arama ekipleri devreye girdi. Köyün yakınındaki su kanalları ve kuyularda arama başladı. Yaklaşık 150 araç ve sürücüsü mercek altına alındı. Arama tarama işlemleri, çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da jandarma köyü abluka altına aldı. Çünkü köyün giriş ve çıkışları tutuldu. Gördüğünüz gibi köye giren her araç tek tek kontrol ediyor. Köy sakini ise ona göre işlem yapılıyor. Eğer köyden biri değilse köye şu anda alımları da kayıt altına alınıyor. Tarihler 24 Ağustos'u gösterirken aramaların 4. gününe girildi. Köydeki her ev, her samanlık didik didik arandı. Narin'in son görüldüğü tepe yolu ve çevresindeki 11.000 dönümlük arazi de iz takip köpekleriyle tarandı. En son gördüğüm noktada bir hareketlenme var. Jandarma kolları şu anda oraya çıktı ve biz de oraya şu anda ilerliyoruz. Acaba Narin'den bir iz mi bulundu? Çalışmaların 5. gününde sosyal medyada asılsız ihbarlar ve iddialar yayıldı.
Jandarma ekipleri siber suçlarla birlikte sahte ihbarların peşine düştü. Köyde ise her taşın altına bakılıyor, Narin'den bir iz aranıyordu. 5 günden beri kendisinden haber alınamayan küçük kızımızı arama çalışmaları devam ediyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi de Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri buradaki şüpheli evleri aramak için hazırlık çalışmalarına başladı ve birazdan aranan evler de dahi olsa bütün evler tek tek aranacaklar. Evet, şu anda saat 22.22 sularını gösteriyor. Ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı talimatıyla Narin'in yaşamış olduğu, yani baba ve annesiyle beraber yaşamış olduğu evi şu anda jandarma kolluk ekibi aramak üzere içeri giriş yaptılar. İçeri detaylı bir arama yapılacak. Arama çalışmalarının 6. gününde için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aynı gün köyün 2 kilometre uzağında ikinci bir çocuk terliği bulundu. Ancak yine Narin'e ait olmadığı belirlendi. Narin'in kaybolmasının üzerinden 9 gün geçmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu Enes Güran'a ait raporu açıkladı. Isırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemediği için ağabey Enes Güran serbest bırakıldı. Tarihler 30 Ağustos'u gösterdiğinde Narin'in kaybının üzerinden tam 10 gün geçmişti. Köy mezarlığında hareketlilik başladı. Mezarlar, soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarandı. 11. güne gelindiğinde soruşturmanın kırılma noktası yaşandı. Tavşantepe Mahallesi muhtarı ve Narin'in amcası olan Salim Güran gözaltına alındı. Amcanın aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA ile eşleştiği laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşti. Amca Salim Güran'ın gözaltında ilk gününü geçirirken Narin tam 12 gündür kayıptı. Amca Salim'in telefonundaki tüm arama ve mesajları özel bir programla sildiği ortaya çıktı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen amca Salim Güran, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'e dair hiçbir iz olmasa da ilk tutuklama gerçekleşmişti. Günler birbirini kovalıyordu. Narin'den 14 gündür hiçbir iz yoktu. 2 Cumhuriyet savcısı daha dosyaya atanarak savcı sayısı 4'e çıkarıldı. Komandolar, köyün etrafındaki mısır tarlalarında adeta insan zinciri oluşturarak arama yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor ve şu anda görmüş olduğunuz tarlaya jandarma, komando ekipleri ve AFAD arama ekipleri içeri girdiler ve sistematik olarak aralarında birer metre arayla tarama işlemleri başladı. Gördüğünüz şu andaki yüksekliğin arka tarafına kadar indiler. Biz de şimdi AFAD'la beraber aynı bölgeye içeriye giriyoruz. Evet, jandarma komando ekipleri yanı sıra AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak geçen DÜAK'ta bu arama çalışmalarına katıldılar. Dün geceden beri ve dün geceden bu saate kadar hiç uyumadan bütün köydeki tarla, kuyu ve ne kadar metruk yer varsa didik didik arandı ve aranmaya da devam ediyor. 16. güne gelindiğinde ekipler, Narin'in kaybolduğu gün köyden ayrılan araçların HTS kayıtlarını takibe aldı. Bakılan yerler yeniden tarandı ve Eğertutmaz Deresi yatağında şüpheli hareketlilikler tespit edildi. Arama faaliyetleri tamamen Eğertutmaz Deresi'ne kaydırıldı. Gece boyunca dere yatağında nöbet tutuldu. 19. günde sabahın ilk ışıkları ile birlikte saat 8.45'te acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapatılmış bir çuval içinde bulundu. Aynı gün bölgedeki kameralar ve HTS kayıtları geriye dönük incelendi.
Nari'nin kaybolduğu gün komşuları olan Nevzat Bahtiyar'ın aracının o dere kenarında 50 dakika boyunca park halinde beklediği tespit edildi. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Kaçacak yeri kalmayan Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. İtirafın ardından savcılık ve jandarma Nevzat Bahtiyar'ı dere kenarına götürdü. Nevzat Bahtiyar, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'i oraya nasıl sakladığını anlattı. Küçücük bir kız çocuğunun hayalleri doğup büyüdüğü köyde yarım bırakıldı. Narin'in ardından adalet arayışı tüm Türkiye'nin davası oldu. Narin'in cansız bedeni bulunsa da cevabı hala bulunamayan bir soru vardı. Narin Güran neden öldürüldü? Evet, bu gerçekten artık tüm Türkiye'nin davası. O günden sonra Enes, Salim ve anne Yüksel Evet. cezaevindeler. Ağırlaştırılmış müebbet suçundan. Ve aynı zamanda Nevzat Bahtiyar nitelikli kasten öldürme suçundan 17 yıl hapse mahkum oluyor. Bu Anne Yüksel, Enes ve Salim'in 9 gün sonra daraltılmış bazı dedikleri oda adım adım ve bir ulusal kriminal diye bir özel şirket, önce biz devletin sonra özel 55 saniyede o patikaya çıkıp Nari'nin söylediği değil, bu insanlar ceza yedildi. Bir yıl içinde 3 yerel mahkeme, istinaf, Yargıtay bu dosyayı kapattı.